Bu videomuzda Gürcistan gezimizin Tiflis ayağını izleyeceksiniz. Gürcistan'ın başkenti. Nereleri gezdik, kısa zamanda neler yapabildik, elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Gürcistan'ın anası heykeli, Barış Köprüsü, Semeba Katedrali, Zion Katedrali ve Chronicle of Georgia göreceğimiz yerlerden bazıları. Tiflis'e şöyle kısa bir giriş yapmam gerekirse ortasından Kura Nehri'nin geçtiği çok güzel bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Detaylara birazdan geleceğiz ama Kura Nehri'ni bilmeyenler için şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Böyle ülkemizden doğuyor, Ardahan ilimizin Göle ilçesinin dağlarından besleniyor. Böyle eriyen kar suları, oradaki pınarlar olsun hepsi birleşerek büyük bir nehri oluşturuyor. Kura Nehri. İşte bu Kura Nehri de böyle Ardahan'ın merkezinden yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyor. Daha sonra oradan Gürcistan'a geçiyor. Gürcistan'dan da Azerbaycan'a geçip Hazar Denizi'ne dökülüyor. Pansiyona yerleştikten sonra Tiflis'i yürüyerek gezmek istedik. Böyle sokaklarını görerek, dokusunu inceleyerek adım adım yürüyelim istedik. İlk dikkatimizi çeken şeyler evleri oldu. Böyle eski yüksek apartmanları ki muhtemelen bunlar Sovyetlerden kalma. Altyapıları da ilginç. Yani oradan oraya borular geçirmişler, elektrik telleri geçiyor. Böyle koca koca vanalar falan var. Yani sokaklarında genel olarak şehrin organik dokusu olduğunu söyleyebilirim. Böyle çok yapay, sonradan çok planlı yapılmış bir şehir değil. Bunun yerine kendiliğinden gelişen organik bir şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gürcistan evleri. Eski mahalle. Burası zaten Old Tiflis diye geçiyor. Yani eski Tiflis. Yani bizim Datça, eski Datça gibi, onun gibi yani. Böyle beton bloklardan yapılmış duvar var. Normal duvardan çok istinat duvarına benziyor. Koca koca bloklar böyle beton. Karşıda yine o tarz apartmanlardan. Buralarda yine o tarz apartmanlardan. Şimdi döviz bozdurmak çok kolay. Ana caddelerde böyle sık sık döviz bürosu görüyorsunuz. Yani bu yönden turizm kenti olduğu her haliyle belli oluyor. Burada da şey diyorlar böyle. Türk lirası yerine dolar veya euro bozdurun diyorlar. Çünkü Türk lirası biraz kayıp oluyormuş. 50 dolar bozduruyorum. 100 doları verdim. Doların üstü burada. Önce bunu bir koyayım. Kaçları yapmış? 100, 120, 130, 135, 136 lari 20 sent yapmış. Bilgehan da klima motorlarını çok seviyor. Burada da Haydar Aliyev heykeli var. Gürcistan bizimle de sınır ama bizimle ilgili hiçbir şey göremedim burada. Tiflis'in en merkezi caddelerine gelince insan ve bina yoğunluğu da katlanarak artıyor. Zion Katedrali de en yoğun yerlerden birisine kurulmuş. 600'lü yıllarda inşa edilmiş, tabi pek çok defada yenileme, restorasyon görmüş. Adını Kudüs'teki Sion Dağı'ndan alıyormuş. Hristiyan Ortodoks mezhebine ait bir katedral. Kars'taki eski Gürcü kiliselerinin yaşayan hali gibi bunlar. Ben hep şeyi merak ederdim. Böyle bizim o Kars'taki yıkık dökük kiliseler var ya, eğer onlar yaşıyor olsaydı nasıl olurdu diye zannedersem böyle bir şey olurdu. Sonuçta devam eden bir gelenek var. Metehim Meryem Ana Kilisesi de tam Kura Nehri'nin kenarında kurulmuş. Kentsel dokuya da çok güzel bir manzara katıyordu. Önünde de bir heykel vardı. Kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan araştırdım, öğrendim. Kral Vahdang Gorgosali heykeliymiş. Modern Tiflis'in kurucusu olarak biliniyormuş. Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin yeniden yapılandıran kral olarak da tarihe geçmiş. Meteki Meryem Ana Kilisesi de Vahdang Gorgosali'nin Tiflis'i kurduğu yer olduğuna inanılan tam olarak bu noktaya kurulmuş.
Böyle bir efsane var. Tiflis kentinin kuruluşunun da 455 yıllarına kadar gittiği belirtiliyor. Doğal olarak kilisenin de kuruluşu aynı tarih. Yani Tiflis'te, daha doğrusu Gürcistan'ın genelinde çok fazla kilise var. Yani gözümüzü nereye çevirsek bir kilise görüyoruz. Özellikle yüksek bir yerde durup etrafa bakınca böyle peşi sıra kiliseler görüyorsunuz. Hemen dikkatinizi çekiyor. Aynı şekilde yüksek yüksek tepelerde de böyle haçlar dikmişler. Şimdiki ziyaret noktamızsa Barış Köprüsü. Zaten tasarımından da anlaşılacağı üzere tarihi bir köprü değil. Hatta ilk açıldığı yıllarda tartışma konusu olmuş. Hani demişler ki tarihi dokuya uymuyor, fazla modern bir tasarım, tepki çekmiş biraz. Ama gözler alışınca şimdi de Gürcistan'ın, Tiflis'in vazgeçilmezi haline gelmiş. Tasarımı olarak böyle bir deniz canlısı tasarımı, deniz yılanı gibi bir tasarım yapmaya çalışmışlar. 2010 yılında açılmış, İtalyanlar inşa etmiş. Şimdi İtalyanlar da bunu inşa ederken bütün üretimini, parçalarını İtalya'da üretmişler. Daha sonra gemilerle Gürcistan'a getirmişler ve 200 kamyon malzemeyi burada yerinde monte ederek bu köprüyü oluşturmuşlar. Yani böyle bir özelliği var. Yani gelip görebileceğiniz güzel bir yer. Sadece köprü değil, tabii çevresi de çok güzel. Bayağı etkinlikler de yapılıyor. Mesela şurada tavus kuşlu bir adam var. Fotoğraf çektiriyor parayla tavus kuşu. 360 gösteri var. İnsanlar coşuyor, bağırıyor falan bir şeyler. Yani sürekli bir hareket var burada. Böyle tavus kuşları var böyle. 20 lira. Türkçe konuşuyorsun. Videoda Türkçe konuştuğumu görünce Türkçe konuştu. Burada Türkçe yani şey değil. Çok uzak bir dil değil. Çok kişinin Türkçe konuştuğunu gördüm. 10 lira 150 lira, 20 lira 300 lira yapıyor. Yani tavus kuşuyla bir fotoğraf çektirmek 300. Yani lirayı 15'e çarpıyorsunuz. Bilgehan Gürcistan'da park dolaşıyor. Kremalı sarımsak soslu tavuk söyledim. Bir de böyle cevizli patlıcan sarma var. Gürcistan yemeğiymiş bunlar. Gürcü pidesi var yumurtalı. Bir de Gürcistan'ın yerel yemeği varmış, pizzaya benziyor. Adı neydi? Nakatori miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Bir şey söyledi ama. Laruni. Laruni mi? Bilmiyorum, aklımda kalmadı. Evet, değişik bir adı vardı. Hatırlayamıyorum ya. Böyle farklı olunca akılda kalmıyor. Hingali geldi. Hingali diyorlar. Bizim Kars'ta bilirsiniz hengel deriz veya hıngel denir. Bu da bizim hengelin ya da hıngelin Gürcistan versiyonu. Hıngali diyorlar, böyle gırtlaktan söylüyorlar. Burada dondurma meşhurmuş. Dondurma aldık. Topu 5 lari. Teleferiğe geldik ama binmekten vazgeçtik. Bunun sebebi yaklaşık 1 saat süren ta şu arkalara kadar uzanan kuyruk. Bu kuyruğu beklemek istemediğimiz için teleferiğe binmedik. Bir de şu ileride bir balon var, havalanıp duruyor. Tekne de var abi. Neyse. Evet, tekne de var. Bir de burada meşhur tekne turları yapılıyor. Ha, bu arada maymun falan var ya böyle. Şahin var, maymun var. Çeşit çeşit hayvanlar var. Neyse, ben de şey gibi konuşuyorum, onlar gibi konuştum. Böyle eski sobalardan böyle bir ağaç yapılmış. Belli bunlar yani, bayağı eski soba falan parçaları, metal parçalar. Adam Şahin'i buraya bırakıp gitti. Ayağını da koydu buraya. Şuna bak. Hayvanın gözlere bak, yani acayip hayvan. Böyle şehre baktığımızda genel olarak yeşilin, ağaçların hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sokaklarında yürürken de bu yeşilliği çok güzel hissediyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Elbette iklim de buna müsait olunca her yeri yeşillendirmişler. Yeşil kültürü de böyle kentle iç içe. Yerlere bakınca çok az çöp görüyorsunuz. Aslında insanların yerlere çöp atmadığını söyleyemem. Çünkü yolda giderken çok kişinin yere çöp attığını gördüm. Bayağı tanık olduk yani buna. Arabalardan da dışarıya çöp atıyorlar. Böyle camı açıp fırlatıp atıyorlar. Ya bu konuda biraz bizim topluma benziyorlar. Yani özellikle sigara içme ve sigara izmariti atma konusunda da aynılar. Böyle arabanın camından izmaritleri fırlatıp yere atıyorlar çok rahat bir şekilde. Ama şimdi temizlik çalışanları çok fazla ve gerçekten şehri sürekli temizliyorlar. Bu nedenle şehirde sürekli temiz kalıyor.
Etrafta çöp falan çok az görüyorsunuz. Şimdi uzaktan Tiflis'in neredeyse her yerinden görünen o meşhur Gürcü ana ya da Gürcistan'ın anası heykeline gitme vaktimiz geldi. Şimdi buraya iki yolla çıkabiliyorsunuz. İster arabayla çıkabiliyorsunuz. Yolu falan iyi, yani kolaylıkla çıkabiliyorsunuz. İsterseniz de teleferiğe binip buraya ulaşabiliyorsunuz. Teleferik burasının 200 metre yakınına kadar gidiyor. Bu heykel Tiflis'in kuruluşunun 1500. yıl dönümünde 1958 yılında Sovyetler tarafından inşa edilmiş. Yani Sovyetlerin Tiflis'e bir armağanı gibi bir şey. Heykel alüminyumdan yapılmış. Bu nedenle paslanmıyor. Yüksekliği ise 20 metreymiş. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi heykelin yanına kadar gittiğinizde büyüklüğü dolayısıyla çok bir şey anlaşılmıyor. Heykelin manzarası uzaktan daha güzel ve asıl burada güzel olan şey ise bulunduğu tepenin şehir manzarası. Yani eminim gece de çok güzel görünüyordur. Biz gündüz gözüyle gördük. Yani burada oturup Gürcistan manzarasını, yani Tiflis manzarasını uzun uzun seyredebilirsiniz. Heykelin taşıdığı anlam da çok ince ve çok güzel. Bizim Hudut Komutanlığı'nın logosunun anlamına benziyor. Gürcistan'ın anası bir elinde şarap kasesi tutuyor, böyle yukarıya doğru kaldırmış. Dostça gelenlere ikram edecek şarabımız var manasında. Diğer elinde de kılıç tutuyor. Eğer düşmanca gelirseniz de kendimizi savunuruz, kılıcımız hazır diyor. Bence güzel bir heykel olmuş, güzel bir anlamı olmuş. Ermenistan'da da buna benzer bir heykel var. O da sadece kılıç tutuyor. Yani sanırım dostça birilerini kabul etmiyorlar gibi anlaşılabilir mi bilmiyorum. Tiflis'e kadar gelmişken vaktiniz varsa bu yüksek tepeye çıkıp manzaranın da tadını çıkarmanızı önerebilirim. Semeba Katedrali, Gürcistan'daki orijinal ismiyle Tiflis Kutsal Teslis Katedrali olarak geçiyor. Yani burası gerçek anlamda bir katedral. Yaklaşınca, özellikle içine adım atınca büyüklüğü her şekilde insanı hayran bırakıyor. Böyle ilk başta tarihi bir yer gibi görüyorsunuz değil mi? Ama aslında burasının tarihi bir yer olmadığını, geçmişinin çok da gerilere gitmediğini öğrenince şaşırmıştım. 1995 ve 2004 yılları arasında inşa edilmiş. Bayağı yakın bir tarih. Sovyetler döneminde bir proje yarışması belirlenmiş ama Sovyetlerin tam da böyle dağılma döneminde denk geldiği için ancak 1995 yılında bu proje hayata geçirilebilmiş. Burası aynı zamanda dünyanın en büyük 3. Ortodoks katedrali olma özelliğine de sahip. Genel olarak da en büyük dini yapılar arasında yer alıyor. Katedralin dış kapısında daha katedralin bahçesine girmeden böyle diz çöküp istavroz çıkartıp böyle yerleri öpen dindar kişileri görebiliyorsunuz. Ya tabii ayıp olmasın diye videoyu çekmedim onları ama insanlar burada dini duyguları çok yoğun yaşıyorlar. Eminim burada bakıp geçtiğim pek çok nesnenin de dini veya manevi bir anlamı vardır, bir hikayesi vardır. Şimdi katedral burası. Sürekli ilahiler okunuyor. Giysi kuralları yazıyor. Erkekler diyor şortla, şapkayla ve atletle giremez. Bayanlarsa böyle mini etektir, kısa şorttur. Bir de böyle askılıyla falan giremezsiniz diyor. Cep telefonlarını konuşmayın, flaşlı fotoğraf çekmeyin, içeride sigara içmeyin ve kesinlikle elbette köpek içeriye sokmuyorsunuz.
Ya şimdi bana diyecekler ki kardeşim sen ne ayaksın, niye bunları gösteriyorsun diye. Arkadaşlar gerçekten öyle bir amacımız yok. Şimdi Tiflis'e gelince burada da bol bol kilise var. Her köşe başına bir kilise yapmışlar. Katedral inşa etmişler. Burada da gösterecek bunlar var yani. Burasının kültürünü ben de size göstermek istiyorum. Yani öyle bir amacımız yok yani. Lütfen öyle düşünmeyin. Durum böyle. Burada da böyle su içme yerleri var. Burası da merdivenler. Çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Herkes zaten poz veriyor. Burada da bir taş var. Bir özelliği var mı bilmiyorum. Muhakkak bir anlamı vardır. Büyük bir taş. Burası da Gürcistan Özgürlük Meydanı. Dedik buraya da uğramadan geri dönmeyelim. Arkadaşlar Kars Tünelleri serimizin 12. bölümünden herkese selamlar. Şimdi eski bir Sovyet sığınağındayız. Şaka yapıyorum. Evet, benziyor değil mi Kars tünellerine? Burası o Özgürlük Meydanı'nda bir yeraltı çarşısı. Upuzun böyle bir tünel var. Yani ilginç geldi bana burası yine. Bak şöyle havalandırmalar falan koymuşlar kenarlara. Ya demek ki aynı şey devam ediyor. Burada böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Güzel. Belki bir şeyler alırım ya. Buralardan bir şeyler almadan gitmek istemem. Yani Gürcistan genelinde çok sık duyduğum bir koku, böyle tütsü kokusu var ya her yerde. Çok seviyorlar. Hediyelik eşya satıcısı. Bak Gürcü ana heykeli var. Çocuk ayakkabıları satan bir dükkan. Tiflis'i ziyaret ettiğinizde mutlaka gidip görmenizi istediğim bir yer var. Chronicle of Georgia. Yani Gürcistan'ın tarihi anıtı olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Gürcistan'ın kronolojisi de denilebilir. Açıkçası daha merdivenlerin başındaki iyonik sütunları görünce benim direkt ilgimi çekti. Yani bayağı böyle görsel sanat yüklü bir yer olmuş burası. Şimdi buraya girince zaten etkilenmemek elde değil. Her yerinde böyle koca koca sütunları görüyorsunuz ve böyle Gürcistan sanatına uygun şekilde koyu renkli, böyle siyah siyah yapılmış bazalt taş izlenimi verilmiş. Volkanik bazalt taş tarzı. Yani sadece sanatı değil, ebatları da böyle insanı içine çekiyor, içinde kalıyorsunuz. Çok değişik hissettiriyor buraları. Buna brutal sanat mı diyorlardı, ne diyorlardı bilmiyorum. Hani sanatta çok işim yok ama bilenler bizi aydınlatabilirler. Chronicle of Georgia 1985 yılında Sovyetler döneminde Sovyetlerin sanat anlayışının Gürcü sanatıyla harmanlayan muhteşem bir eser olmuş. Özellikle böyle çok büyük, kendinizi böyle çok küçük hissettiren bir havası var. Bu anıtın amacı geçmişten günümüze Gürcistan'ın tarihini görsel sanatlarla kronolojik olarak anlatmak istemesi. Adem'le Havva'nın cennetten kovulma sahnesi bile var. Yani o kadar geriye gidiyor. Oradaki yılanı bile yapmışlar. Bu anıtın hemen karşısında Tiflis Gölü'nü de görüyorsunuz. Araştırma yaptığım zaman bu gölün yapay bir göl olduğu söyleniyor. Ama nasıl yapay olduğu anlatılmamış. Ben de tam olarak çözemedim. Yani baraj deseniz bent kısmını göremedim. Acaba bir gideri vardı da orayı mı tıkadılar diye bilmiyorum gölün. Ama çok güzel bir su havzası ve güzel bir manzara olduğunu söyleyebilirim. Uzaktan bakınca kumsalı da var. Böyle insanlar gölün suyuna da giriyordu orada. Yani insanlar ufacık kalıyor yanında. Metal. Hepsi değil mi? Metal Hepsi metal ya, bakın. Vay be, tam Sovyet işi ya. Hayatım çok ilginç bir yapı yapmışlar biliyor musun? Yani mesela tahmin ediyorum burası son akşam yemeği sahnesi. Başka bir sahne de olabilir, bilmiyorum. Sanat tarihi konusunda çok iyi olduğumu söyleyemem. Burada düğün merasimi var, bir futbol takımı falan var. Bayağı bir şey yapılıyor. Gelin damat hayırlı olsun diyelim.
Ben de şu kim 500 milyar isterdi ki wow diyen kız gibi söyledim. Gerçekten de wow yani. Neden wow? Çünkü komple Sovyet mimarisi. Genel olarak Gürcistan'ı sevdiğimi söyleyebilirim. Gözlemlerime göre nüfusu biraz yaşlı. Çalışma hayatında da çok fazla yaşlı var. Böyle 70'lik dedeler otoparkçılık yapıyor, hizmet sektöründe çalışıyor, restoranlarda çalışıyorlar. Böyle nini diyebileceğimiz yaşta insanlar böyle benzinlikli cam siliyor falan. Yani yaşlı nüfus direkt çalışma hayatının içinde. Dahası da var tabii, yani gidip görmek lazım. Ama genel olarak şöyle bir şey daha var. İnsanları çok rahat. Böyle muhabbeti seviyorlar. Böyle resmi, böyle kurumsal takılmıyorlar. Samimiyet söz konusu. Ya ben de bunu çok seviyorum. Gittiğim yerde ben samimiyet arıyorum. Özellikle turistik olarak gezdiğim yerlerde. Sevdiğim diğer bir olay da Türkçe bilen çok kişi var. Çok yabancılık çekmiyorsunuz. Elbette İngilizce de çok konuşuluyor ama böyle özellikle orta yaş ve üzeri elbette sınır komşusu olduğumuzdan ileri geliyor. Türkiye'ye çok çalışmaya gelmişler. İşte Türkiye'de işe girmişler, burada gurbetçi olmuşlar, çalışmışlar. Bu nedenle yaşlı nüfus Türkçeyi daha çok biliyor. Genç nesil ise daha az biliyor. Pek bilen görmedim gençlerden. Gürcistan'da anlıyorsunuz ki insanlar zor zamanlar geçirmişler. İşte Sovyetler dağılmış, Sovyetlerden çıkmışlar. Yani insanlar işlerine çok sahip çıkıyor. Görmüş geçirmişler. Kibarlıkta da pek çok iş halledebiliyorsunuz. Tatlı dil çok kapıyı açıyor, çok işi çözüyor burada. Elbette Gürcistan da bu turizme dört elle sarılıyor. Turizm işini çözmüşler. Gezecek, görecek o kadar çok yer var ki zaten hepsini yetişemiyorsunuz. Gez gez bitmiyor. Göze de hitap etmeyi çok iyi biliyorlar. Tiflis'te bir hafta geçirseniz sıkılmazsınız. Doya doya gezersiniz ve hatta gezecek daha çok yerde kalır. Yani insanlar sizi darlıyor mu? Mesela bizim turizm yerlerinde bilirsiniz hanutçular vardır, insanı darlarlar falan. Yani Gürcistan'da bunu pek görmedim. Otoparkçılar hariç bizi darlayan olmadı. Böyle kolumuzdan çekiştiren falan olmadı. Ha bir de şunu da unutmadan ekleyeyim. Bu Barış Köprüsü'nün olduğu yerde, hani bu insan yoğunluğunun olduğu yerde insanlar biraz evet darlıyorlar. Böyle işte kuş fotoğrafı çektirenler var, bot turu yaptırmak isteyenler var veya herhangi bir şey satmak isteyenler falan var. Onlar biraz ısrarcı oluyorlar. Hani birazcık insanı darlıyorlar ya o konuda. Ya istemiyorum diyorsun, ya gelmişken gir şöyle böyle falan. Ya bayağı da ısrarcılar. Taksiye hiç binmedik. Taksiler nasıl bilmiyoruz ama şimdi burada bir uygulama var, Bolt diye. Bu uygulamayı kullanarak hani istediğiniz yere böyle çok rahatlıkla sizi götürüyorlar. Bunun rahatlığı ne? Şimdi uygulamada fiyatını görüyorsunuz bunun. Hani Uber gibi diyebilirim. İnsanlar samimi, güler yüzlü, yardımcı oluyorlar. Zaten Gürcistan halkı da öyle genel olarak. Yani herkes böyle çoğunluğu görüyorsunuz, samimi, güler yüzlü. Ama insanın da şunu da gördüm, biraz kontrolcüler. Şimdi Gürcistan'da bizim ülkemize benzer sorunlar da var. Mesela yolda giderken düğün konvoyunda havaya tabancalarla ateş ettiklerini gördük. Yere çöp atma huylarından bahsetmiştim zaten. Yere çöp atıyorlar. Başıboş köpek var yine. Yani bizdeki gibi. Hani bizdeki kadar fazla değil ama yine de böyle sağda solda başıboş köpekleri görüyorsunuz. Biraz rahatsız edici. Böyle sinyalciler falan var. Şimdi biz Gürcistan'a kendi arabamızla geldik. Türkgözü sınır kapısından kolayca geçiş yaptık. Hatta arabayla geçtiğimiz en kolay sınır kapısı olduğunu söyleyebilirim. Bunda da turizme verdikleri değerin ve önemin etkisi çok büyük. Turist gelsin istiyorlar ülkeye. Bir de şöyle, hani biz aile olarak geldik, bebek var, işte eşim var falan. Bunun da etkisi var elbette. Şimdi sınır kapısında video çekmeyi isterdim ama sınır kapılarında video çekmek yasak. İzin verilmiyor. Aracın ruhsatı, ehliyetiniz yanınızda olsun. İster internetten, isterseniz de sınırı geçtikten sonra benzinlikten Gürcistan zorunlu trafik sigortası yaptırabiliyorsunuz. 15 günlük sigortalar var. En uygun fiyatlardan yaptırabilirsiniz. Önemli bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Gürcistan'da bayağı bir trafik cezası kesiliyor. Hız limitlerinden özellikle ve hız limitlerine kesinlikle uymanız gerekiyor. Zaten göreceksiniz her yere kamera koymuşlar. Özellikle yerleşim yerleri içerisinde. Şimdi konu dönüp dolaşıp turizme ve turizme de verilen değere geliyor. Gürcistan'da çekim yaparken hiç zorlanmadık. Yani hiçbir pürüzle karşılaşmadık. İnsanları gerçekten çekim yapılmasını istiyorlar. Tarihi, turistik yerlerinin tanıtımının yapılmasını istiyorlar ve
her yerde de çekime izin veriyorlar. Yani özellikle drone konusunda hiç sorun yaşamadık. Ya bölgede bulunan yerli kolluk kuvvetlerine soruyorsunuz, drone kaldırabilir miyiz diye. Ya çoğu yerde kaldırın diyorlar. Hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten herkesin de böyle drone kaldırdığını, uçurduğunu görüyorsunuz. Yani polisin yanında drone kaldırıyor insanlar, öyle söyleyeyim, o kadar rahat. İnsanlar da zaten efendi drone'unu kaldırıyor, çekimini yapıyor, indiriyor. Bir taşkınlık, bir sıkıntı olmuyor. Her yerde olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi böyle kamu binaları, polis merkezleri, işte böyle yönetim binaları, askeri binalar gibi bölgelerde uçmanıza izin verilmiyor. Zaten uçurmayın buralarda. Ya gayet normal bir durum. Yani bizim de drone serbestliği konusunda ilerlememiz lazım diye düşünüyorum. Bizim gibi efendi uçuranlardan bir zarar gelmez diyorum. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım Tiflis hoşunuza gitmiştir. Sizlere mümkün olduğunca tecrübelerimi, böyle gezi hatıralarımı paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Kanalımıza desteklerinizi de her zaman bekleriz. YouTube'un teşekkürler özelliği olsun, Katal özelliği olsun veya doğrudan destekleriniz, abonelikleriniz olsun. Bizlere inanın çok faydası oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, doğayla, güzelliklerle ve gezilerle kalın diyelim.